Bilim mi, felsefe mi? Antropik ilke. Antropik ilke, insan yaşamını evrenin belirli bir koşulu olarak ele alırsak, bilim insanlarının bunu evrenin beklenen özelliklerini insan yaşamını yaratma ile tutarlı olarak elde etmek için başlangıç noktası olarak kullanabilirler. Kozmolojide özellikle evrenin belirgin ince ayarlarıyla uğraşmaya çalışırken önemli bir role sahip olan bir ilkedir. Bilimin makroskopik, mikroskopik ve kozmolojik dünyaları anlamadaki başarısı, evrenin herhangi bir özelliğinin tamamen bilimsel bir açıklamasını oluşturmanın mümkün olduğuna dair güçlü bir inanca yol açmıştır. Bununla birlikte son 20 yılda fizik ve biyoloji anlayışımız evrenimize özgü bir özelliğe, zeki yaşamın varlığına ilişkin bir özelliğe dikkat çekti. Bu, hiçbir bilimsel teorinin insanlar için özel bir yere veya yöne başvurmaması gerektiği fikri olan Kopernik ilkesinden uyarı işaretleri gönderir. Tüm doğa yasalarının kendileriyle ilişkili belli bir sabitleri vardır. Yer çekimi sabiti, ışık hızı, elektrik yükü, elektronun kütlesi, Planck'ın kuantum mekaniğinden sabiti, bazıları fiziksel kanunlardan türetilmiştir. Örneğin ışık hızı Maxwell'in denklemlerinden gelir. Bununla birlikte çoğu içinde diğerleri keyfi, ortaya çıkan etkileşimler kökten farklı olsa da sabitler farklı değerlere sahip olsaydı yasalarda yine işlerdi. Antropik ilkenin kökeni. Antropik ilke ifadesi ilk olarak 1973'te Avustralyalı fizikçi Brandon Carter tarafından önerildi. Bunu evrende herhangi bir ayrıcalıklı konumdan insanlığı indirgeyen olarak görülen Kopernik prensibinin aksine Nikolaus Kopernik'in doğumunun 500. yıl dönümünde önerdi. Brandon Carter, insanların evrendeki merkezi bir pozisyonu olduğunu düşünmüyordu. Carter'ın aklında olan şey, kendi içinde tamamen indirgenmiş ve yalnızca insan yaşamının gerçeğinin bir kanıt olmadığıydı. Carter, durumumuzun mutlaka merkezi olmamasına rağmen bir dereceye kadar kaçınılmaz olarak ayrıcalıklıdır dedi. Bunu yaparak Carter gerçekten Kopernik prensibinin asılsız bir sonucunu sorgulamaya çağırdı. Kopernik'ten önce standart bakış açısı, dünyanın evrenin geri kalanından çok farklı fiziksel yasalara uyan özel bir yer olmasıydı. Yeryüzünün temelde farklı olmadığına dair kararla bunun tersini varsaymak çok doğaldı. Evrenin tüm bölgeleri aynı. Elbette insan varlığına izin vermeyen fiziksel özelliklere sahip birçok evren hayal edebiliyorduk. Örneğin belki de evren, elektromanyetik itmenin güçlü nükleer etkileşimin çekiminden daha güçlü olması için oluşturulmuş olabilirdi. Bu durumda protonlar atomik çekirdeği birleştirmek yerine birbirlerini iteceklerdi. Atomlar bildiğimiz gibi asla oluşmaz ve böylece yaşam olmaz. En azından bildiğimiz gibi. Bilim evrenimizin böyle olmadığını nasıl açıklayabilir? Carter'a göre soruyu sorabildiğimiz gerçek şu ki, bu evrende ya da bizim var olmamızı imkansız kılan başka bir evrende var olmayacağımız anlamına geliyor. Diğer evrenler oluşmuş olabilirdi ama soruyu sormak için orada olamazdık. Genel itibariyle felsefede kullanılsa da antropik ilke, astrofizik ve kozmolojide de kendine yer bulmuştur. Ancak tabii ki bilimin bakış açısı daha farklıdır. İlke insan özelinde değil, bahsi geçen evrende yaşayan herhangi bir gözlemci varlık için de geçerlidir. Literatürde 30'u aşkın antropik ilke yorumu olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu yazıda önde gelen birkaçından bahsetmekle yetinmekteyim. 1974 yılında astronom Brandon Carter, zayıf ve güçlü olmak üzere iki farklı antropik ilke görüşü sunmuştur. Carter'ın bundan sonraki yorumlara temel teşkil eden görüşü şu şekildedir. Zayıf antropik ilke,
Carter'ın. Eğer evrenimiz yaşama uygun olmasaydı, burada yaşayan gözlemciler olarak bu soruyu soramazdık. Güçlü antropik ilke Carter'a ait, dünya ve insanlık için hiçbir özel ve ayrıcalıklı durum söz konusu değildir. Yaşamı destekleyen bir evrende yaşıyoruz. O zaman sadece yaşama uygun evrenler olasılık dahilindedir. 1986 yılında Antropik Kozmolojik İlke adlı kitaplarında matematikçi John Barrow ve fizikçi Frank Tipler, Brandon Carter'ın görüşünden yola çıkıp zayıf ve güçlü antropik ilkeyi şu şekilde tanımlamışlardır. Zayıf antropik ilke, Barrow ve Tipler'e göre, tüm fiziksel ve kozmolojik miktarlarda gözlemlenen değerler eşit derecede makul değildir. Ancak gözlemler, değerlerin karbon bazlı yaşamın evrilebileceği ve evrenin bunun için yeteri kadar uzun süre var olabileceği şekilde sınırlandığını gösterir. Güçlü antropik ilke, Barrow ve Tipler yine, evren tarihin bir aşamasında içinde yaşamın gelişmesine izin veren bu özelliklere sahip olmalıdır. Carter'ın tersine Barrow ve Tipler ilkeyi gözlemci yerine karbon bazlı yaşam için sınırlandırmışlardır. Daha büyük başka bir farkları da zayıf antropik ilkeyi fiziksel sabitlere uygulamalarıdır. Ayrıca bu ikili güçlü antropik ilke için 3 farklı görüş daha belirtiyorlar. 1. Sadece gözlemcileri üretmek ve yaşamlarının devamını sağlamak amacıyla tasarlanmış bir evren mümkündür. 2. Evrenin var olabilmesi için gözlemci gereklidir. 3. Evrenimizin varlığı bizimkinden ayrı başka evrenler topluluğu gerektirmektedir. Teistik teori, güçlü antropik ilkenin daha da güçlü bir versiyonu olan bu teori, insanların var olmasına izin veren evren koşullarının Tanrı tarafından kasıtlı olarak yaratıldığını belirtir. Bu versiyonla Tanrı, evrenin var olmasına hükmetmiş ve onun suretinde insanlar yaratılmasından sorumlu olan kişi olarak perdenin arkasına yerleştirilmiştir. Pek çok bilimsel teorinin yaptığı gibi Tanrı'nın var olduğunu inkar etmek yerine bu ilke ona bir yer açar. Tanrı fikrinin sağladığı bu sebebe ve düzene ihtiyaç duyan birçok insan için bu teori tek seçenektir. Burada insanlık için bir amaç verilmiştir. Bazı insanların düşünmeyi hoş bulmadığı ilkel sızıntıdan ortaya çıkmasının aksine daha yüksek bir çağrı ve asil bir başlangıç. Belki de evreni insanlığın yararına yaratan bir tanrı düşüncesi, bazı insanları kozmosun derinliklerinde ve enginliğinde güvende hissettiriyor. Bizimle birlikte olmak için nazik ve sevgi dolu bir tanrının var olduğuna inanmak rahatlatıcıdır. Termodinamik evren. 19. yüzyılın başında ünlü bir fizikçi olan Boltzmann, evrenin termodinamik dengeden neden bu kadar uzak olduğunu merak etti. Yıldızlar parlar, hayat vardır. Bunların hepsi dengede olmayan şeylerdir. Örneğin buzdolabınız dengede değil. Bu ihtiyacınız olan buz küpleri için güzel. Duvardan çıkarın ve birkaç gün içinde oda ile dengede olacaktır. Buz erir. Şimdi evren ve uzay zamanda sonsuzsa ki değil, o zaman Boltzmann bugünkü koşulların dengeden önemli bir sapma göstermesinin son derece olası olmadığını düşündü. Bu nedenle dengesiz bir evren bizim gibi gözlemcilerin varlığı için gereklilik gibi görünüyor. Sonsuz bir evrende termodinamik dengeden her zaman küçük sapmalar yaratacak istatistiksel dalgalanmalar olacaktır. Prensipte nadir de olsa büyük geziler mümkündür. Sonsuz bir evrende yerlerde her zaman astronomik olarak büyük bölgeler olacaktır ve bu bölgeler yalnızca tesadüfen biyolojik organizmaların ortaya çıkışını desteklemek için dengeden yeterli ayrılma sergileyenlerdir. Hipoteze göre bizimki böyle son derece nadir bir bölgedir. Boltzmann'ın orijinal argümanı tatmin edici değildir. Çünkü insan gözlemcilerin varlığı evrenin Hubble boyutunda bir denge olmayan bölgesini gerektirmez. Yalnızca bir güneş sistemi bölgesi yeterli olabilirdi.
ve bu çok daha küçük ölçekte bir dalgalanma, kozmik ölçekli bir dalgalanmadan çok daha muhtemeldir. Ancak bugün Boltzmann'ın sonsuz, eski ve tek düze bir evren varsayımı gözden düşmüştür. Yine de temel akıl yürütmesi hala enflasyonist patlama kozmolojisi bağlamında uygulanabilir. Termodinamik evren modeli yine antropik ilkeyle uyumlu olduğu için burada bahsetme gereği duydum. Çoklu evrenler, megaverse, antropik ilke tüm kozmolojik modellerimizin, gözlemlerin sonuçlarını felsefi bir ilkeyle arttırarak inşa edildiğini söyler. Örneğin Kopernik ilkesi şimdilik kozmolojik ilke olarak bilinir. Evrenin gözlemlediğimiz kısmının özel veya ayrıcalıklı olmadığını, ancak bütünün temsilcisi olduğunu belirtir. Bundan evrenin evrimi hakkında çok şey çıkarıyoruz. Örneğin genişliyoruz. Ve erken evrenin koşullarını, tüm unsurların nereden geldiği gibi soruların cevaplarını geliştirdiğimiz yer, tahmin ediyoruz. Ancak antropik ilke, kozmoloji bilimimizdeki gözlemlerimizin zorunlu olarak gözlemci seçimi etkilerini içerdiği şeklindeki kritik bir kusuru gün ışığına çıkarır. En büyük ve kaçınılmaz seçim etkisi, zaman ve uzaydaki konumumuzun gözlemcilerin varlığıyla tutarlı olması gerektiğidir. Kulağa kuantum mekaniği gibi geliyor, ancak bu biraz farklıdır. Örneğin, evrenin ilk birkaç saniyesini gözlemlemek için burada değiliz. Çünkü o dönemlerde yaşamın oluşması imkansızdı. Bu şekilde gözlemlediğimiz evrenin gözlemcilerin varlığıyla tutarlı olması gerektiği belirtilirken, antropik ilke basitçe bir totoloji gibi geliyor. Yani 2 eşittir 2. Bununla birlikte evrenin ve doğa yasalarının zorunlu olarak gözlemlediğimiz formu, yani bunun mümkün olan tek evren olmadığı varsaydığına dair zımmi bir varsayımı kenara bırakırsak, antropik ilke anlam olarak önemsiz hale gelir. Enflasyon şimdiye kadarki mutlak ve evrensel fizik kanunlarının daha çok yerel tüzükler gibi olmasına izin verir. Sadece bizim özel kozmik yamamızda geçerli. Bu nasıl olur? Yine evrenin bir zamanlar oldukça küçük, kuantum küçüklükte olduğunu hatırlayın. Fiziksel sabitler simetri kırma mekanizmaları aracılığıyla değerlerini alır. Bu nedenle gözlemlenen değerleri evren bölgemizin erken evrende geri dönüşü yolunda olduğu gibi belirli kuantum durumunu yansıtır. Farklı kozmik bölgelerde farklı bölgeler farklı şekillerde kırılmış olabilir. Bu, bugün gözlemlediğimiz Hubble hacminden çok daha büyük ölçeklerde alan yapısı adı verilen şeyi üretir. Bu, farklı fiziksel yasalar sergileyen başka alanların veya başka evrenlerin, yani baloncukların var olduğu anlamına gelir. Tüm bu evrenler topluluğu çoklu evren olarak adlandırılır. Burada da dediğim gibi çoklu evrenler de yine antropik ilkeyle bağıntılı olduğu için buraya dahil etmek durumunda kaldım. İlk olarak 1973'te fizikçi Brandon Carter tarafından söylenen iki ifade sırasıyla zayıf antropik ilke ve güçlü antropik ilke olarak biliniyor. Basitçe sahip olduğu temel parametrelere, sabitlere ve yasalara sahip olan bu evrende var olduğumuzu not ederler. Ve bizim varlığımız, evrenin bizim gibi yaratıkların onun içinde var olmasına izin verdiğinin kanıtıdır. Bu basit, apaçık gerçekler aslında çok fazla ağırlık taşıyor. Bize, evrenimizin içinde akıllı bir gözlemcinin muhtemelen evrimleşmiş olabileceği özelliklerle var olduğunu söyler. Bu zeki yaşamla bağdaşmayan özelliklerin, onu gözlemleyecek hiç kimsenin var olmayacağı gerekçesiyle evrenimizi tanımlayan özelliklerle tamamen çelişir. Evreni gözlemlemek için burada olmamız, aktif olarak gözlemleme eyleminde bulunmamız, evrenin varlığımızı kabul edecek şekilde bağlandığı anlamına gelir. Antropik ilkenin özü budur. Kozmologlar, antropik ilkeye genelde evrenin özellikleri ve kanunları üzerinde çalışırken başvururlar.
Bu bağlamda evrenin nihai teoremi üzerinde çalışan fizikçilerden biri olan Stephen Hawking'den bir alıntı yapmanın yerinde olacağını düşünüyor. Hawking, evreni tanımlayan nihai bir kuramın şu üç özelliğe sahip olması gerektiğini belirtiyor. 4 boyutlu, kütle çekimi içeren ve herhangi bir sonsuz çıkarma olmadan sonlu olan. Ve şöyle devam eder. Antropik ilkeye başvurmaksızın birinci ve ikinci özellikleri açıklamak zordur. Birinci ve üçüncü özellikleri sağlayan ama kütle çekimi içermeyen tutarlı bir kuramın olabileceği görülüyor. Ancak böyle bir evrende karmaşık yapıların gelişimi için büyük olasılıkla zorunlu olan maddenin büyük kümeler halinde bir araya toplanmasını sağlayacak çekim kuvvetleri yeterli olmayacaktır. Uzay zaman neden 4 boyutlu olmalı sorusu, normal olarak fiziğin alanı dışında olduğu düşünülen bir sorudur. Bununla birlikte onun içinde uygun bir antropik ilke tezi vardır. İkisi uzay ve biri zaman olmak üzere 3 uzay ve zaman boyutunun herhangi bir karmaşık organizma için yetersiz olduğu açıktır. Öte yandan eğer 3'ten fazla uzay boyutu olsaydı, gezegenlerin güneş etrafındaki veya elektronların çekirdek etrafındaki yörüngeleri kararsız olacak ve içeriye doğru sarmallar çizmeye eğilim gösterecekti. Geriye birden fazla boyutunun olması olasılığı kalıyor ama böyle bir evreni incelemenin çok zor olduğunu düşünüyorum. Antropik ilke tanımı ve kullanımının bu denli farklı sonuçlar yaratması, konunun öznel yorumlara çok açık olmasından kaynaklanıyor gibi görünüyor. İnsan kendisiyle direkt ilgili bahsi geçen ilke gibi başlıklarda çokça kusurlu sezgilerine ve egosuna yeniliyor. Bir bakıma hala bütün yıldızların dünyamız etrafında döndüğü yanılgısındayız. Evet, antropik ilkeyi bilimsel terimlerle ve diğer antropik ilkeye bağıntılı multiverse yani çoklu evrenler ve termodinamik evren gibi özelliklerle birleştirmeye çalıştım. Ve teistik teoriye de burada antropik ilkenin içerisinde yer vermeye çalıştım. Güçlü ve zayıf antropik ilkeye değindim. Bu şekilde antropik ilke ile alakalı ve bağıntılı tüm verileri sizle paylaşmaya çalıştım. Burada tabii antropik ilkenin alt başlıkları var. Çok fazla ki makale içinde de bahsettim bundan. Onlara çok fazla girmedim çünkü çok fazla var. Yani belki bir 45 dakika onun hakkında konuşmamız gerekir burada. Onlara çok fazla değinmedim. Antropik ilkenin teistik teori kısmındaki özellikle bahsettiğim makaledeki kısmı ben Tanrı'nın Formülü kitabıydı yanılmıyorsam. Jose Rodriguez dos Santos'un orada antropik ilkenin kısmen de olsa ne anlama geldiğini ve teistik bakış açısıyla bir örneğini okumuştum. Özellikle oranın kahramanı ve podcastlerimde de bahsetmiştim. Thomas'ın kendi babasıyla girdiği bir diyalogta bu antropik ilke üzerinden bir değinme var. Ve gerçekten hani teistik bir bakışla antropik ilkenin nasıl işlediğini bu kitaptan bulabilirsiniz. Kısmen de olsa ben bir kısmını oradan değinerek almaya çalıştım makale içine. Ek olarak şunu söyleyebilirim. Antropik ilkede dikkat ederseniz makale içinde yine gözlemci kısmından bahsettim. Yani sanki evren gözlendiği zaman var oluyormuş gibi. Bununla alakalı Kopenhag yorumu var. İlerleyen zamanlarda podcast'ine ekleyeceğim. Çok bağdaşık bir konudur. Antropik ilkeyi benden dinledikten sonra Kopenhag yorumu ile ilgili podcast'imi de dinlemenizi öneririm. Orada bunun üzerine daha yoğun bir şekilde konuşma mevcut. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.